Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz diş hekimi Zühal Oygur. Zühal Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Hocam gülüş tasarımından biraz bahsetmek istiyoruz bugün. Gülüş tasarımı gerçekten son yıllarda çok trend olan bir konu. Yani herkes artık sağlıklı dişi geçti. Diş güzelliği, diş estetiği. Hani bir söz vardır ya, kaşla göz, geri kalan söz derler ama öyle değil aslında. İnsanın en çok dikkat çeken yeri kaşın ve gözünden sonra dudakları ve dişleri. Dudaklarla hadi biz ilgileniyoruz ama dişler konusunda elimizden gelen bir şey yok. Onu size bırakıyoruz. Bu gülüş tasarımı nedir? Biraz bahseder misiniz? Tamamen hani sizin sektörünüzle de alakalı olarak tamamen estetik Evet. gelişmeye başladı son yıllarda. Estetik çok önem kazandı ve dişler de bunun bir parçası aslında. Yüzle, dudakla ve çene yapısıyla orantılı hastaya estetik gülüşler kazandırabilmek. Gülüş estetiğinden anladığımız bu. Bunlar neyi içerebilir? Bazen basit ortodontik tedavileri içerebilir. Bazen sadece diş eti düzenlemelerini içerebilir. Bazen hem ortodontik tedavi hem işte lamine uygulamaları gibi, IMEX uygulamaları gibi protetik uygulamaları da içerebilir. Ya da bazen sadece beyazlatmayla da şey yapılabilir. Bunu neye göre karar veriyoruz? Hastanın o an sahip olduğu dişlerin durumuna göre ve hastanın beklentisine göre karar veriyoruz. Yani örneğin bazen şöyle bir durum oluyor. Hastanın dudak yapısı daha düşük oluyor, dudakları daha iri oluyor. Dişleri ise daha küçük olabiliyor ve ağızda kayboluyor, güldüğünde gözükmeyebiliyor. Bunları daha görünür hale getirmek için ön dişlere, ön bölgelere lamine uygulamalarıyla yani ve biraz oradaki kaybolmanın önüne geçebiliyoruz. Onun dışında diş eti çok yani güldüğünde diş etleri çok gözüküyor olabilir hastalarda. Diş etine uyguladığımız yani o lazerle diş etlerini seviyelendirebiliyoruz, diş etlerini kısaltabiliyoruz. Hatta gerekirse işte botoks uygulamalarıyla da dudak kasını çok hareket ettirir, yani çok yukarı çekiyorsa da onu da uygulayabiliyoruz. Yani birçok şeyi var. Çok basit dolgulardan tutun da hani çok daha komplike tedavilere kadar gidebiliyor. Artık insanlar yaptırıyor Ve artık günümüzün ihtiyacı haline geldi. Estetik çünkü artık vazgeçilmez kabul. Seviyor yani gerçekten insanlar. Evet. Peki hocam, yani bir hastanız geldi size, gülüşünden memnun değil. Bu süreçte o gülüş tasarımı yaparken nelere dikkat ediliyor? Gerek uzman doktorumuz, sizler, gerekse hastalar nelere dikkat etmeliyiz bu süreçte? Özellikle ya hastanın beklentisini bir önce iyi anlamak gerekiyor. Yani ve bu beklentiyle yani şikayeti nedir ve bu ne kadar gerçekçi onu iyi anlamamız gerekiyor. Neye ihtiyacı var onu bir değerlendirmemiz gerekiyor. Ve çene yüz bölgesinde güldüğünde hani ağız içerisindeki boşluk varsa oluşan o böyle bazı kör noktalar var. Onları nasıl doldurabiliriz ya da neler yapabiliriz onları planlamak gerekiyor. İşlem yani asıl işlem aşaması en son iş oluyor bizde. En başta iyi anlamak, iyi değerlendirmek, hatta böyle işleme başlamadan önce hastalara işte mock-up gibi böyle uygulamalar yapıyoruz. Yani yeni dişlerinin ya da yeni uygulayacağımız dişlerin nasıl görüneceğine dair fikir vermesi adına böyle uygulamalar da yapıyoruz. Ona göre en son işte hastanın da ortak kararıyla uygulamalara geçiyoruz. Peki gülüş tasarımında kullandığınız materyaller, özellikle bu protetik uygulamalardan biraz bahsedebilir miyiz? Evet, lamine uygulamaları çok yapıyoruz. Şimdi laminalar eskiden sadece porselen laminalar vardı ve bunlar biraz daha kırılganlığı yüksekti. Ama şimdi IMEX dediğimiz hani güçlendirilmiş cam seramiklerle yapıyoruz bunları. Bunlar biraz daha dayanıklılığı arttırılmış materyaller ve doğal göründüğü için ışık geçirgenliği de yüksek olduğu için daha doğal, yakın, güzel estetik sunuyor bize. Onun dışında yine IMEX kronlar yapabiliyoruz. Yani bunda işte dişte aynı zamanda çok fazla madde kaybı var. Sadece lamine yapmamız yeterli olmayacak. Onun üzerine
kronlamamız da gerekebilecek. O zaman IMEX kronlar yapabiliyoruz. Zirkonyum var. Özellikle zirkonyum kronların ilk bize tanıtılması ve hastalara tanıtılmasında dayanıklılığı çok yüksek bir materyal olarak biz tanıştık onlarla. Evet, gerçekten dayanıklılığı çok yüksek. En çok tercih edilen ürünlerden birisi. Fakat onlarda lamine yapamıyoruz. Tam kron olarak uygulayabiliyoruz. Çok fazla yani bruksizm gibi diş sıkma rahatsızlığı olan hastalarda dayanıklılığın yani çene kuvvetinin güçlü olduğu ve dayanıklılığın önemli olduğu vakalarda onları tercih edebiliyoruz. Onun dışında bir de estetik dolgularımız var. Onu artık ya hala bonding olarak çok yapan, tercih eden arkadaşlar var ama renklenme ve kırılma oranları hızlı olduğu için ben biraz daha çekimser kalıyorum onları uygulamakta. Peki hocam, bu gülüş tasarımının insan yani yaptıran kişiler için, yaptırmak isteyen kişiler için avantajları nelerdir? Güzel gülecekler. Çok güzel gideceğiz bir kere, değil mi? Evet, güzel gülecekler. Yani daha yani mutlu olmak istedikleri için yaptırıyor onu. Bir de benim en çok karşılaştığım şey o. Hasta 40'lı yaşlara gelmiş ve o dişlerinden 20 yaşından itibaren memnun değil. Yani yıllarca mutlu değil. Yani bu çok uzun bir süreç. Aslında bu biraz da psikolojik bir süreç. Yani onu mutlaka yaptıracak. Yani bazen işte hadi kararsız kalan hastada çok şey yapmıyoruz ama bir 2-3 sene sonra tekrar onun için geri gelebiliyor. Yani aslında orada başka bir iyi görünme ile ilgili başka bir psikoloji çözülmüş oluyor. Bir tür özgüven. Çünkü biz iletişim kurduğumuzda ilk bizim dikkatimizi çeken dişler. Biraz onunla ilgili kişinin daha iyi hissetmesine yönelik uygulamalar bunlar. Daha güzel görünmek. Evet, doğru. Yani gülerken rahat Konuşurken, gülmek, konuşurken daha rahat konuşabilmek. Evet, bir de Burada artık çok çok fazla iş hayatının içerisindeyiz ve çok fazla kameralar, şeyler, yani telefonlarımız, her şey var ve iyi görünmek istiyor insanlar haklı olarak. Peki bu hocam şey konusunda soracağım. Gülüş tasarımında renkle ilgili olarak. Çünkü renk de aslında Hollywood Smile diye geçen, yani özellikle renk konusu çok önemli. Özellikle sosyal medyanın çok sık kullanıldığı ve insanların kendilerini işte selfie'lerinde, kendi resimlerinde güzel böyle pasparlak, ince gibi dişleri ya da şekilli, düzgün bir şekilde planlanmış diş beklentileri oluyor. Bunları zaman zaman ortodontik plaklarla da yapabiliyorsunuz. Zaman zaman da çeşitli kullandığınız materyallerle yapıyorsunuz. Bu rengi nasıl ayarlıyorsunuz? Neye göre karar veriyorsunuz? Aslında hastanın, yani kişinin nasıl ki saç rengi, cilt rengi farklıysa kendine özgü de bir diş rengi var. Aslında bu diş rengi de tıpkı saç rengine, cilt rengine uyumlu bir diş rengi. Yani genelde biraz sarışın olan hastalarda diş renkleri, ya kişilerde diş renkli hafif bir sarı renktedir. Yani sarıdan kastım yani bariz bir sarılıktan bahsetmiyorum. Beyazın 4 çeşidi var mesela. Sarı beyaz, işte gri beyaz, yeşil beyaz gibi biz bunu çok daha detaylı değerlendirebiliyoruz. Aslında burada doğal görünüm elde etmek için bunlara dikkat ediyoruz. Beyazın hangi rengi, hangi tonu, yani hangi şeyi. Şimdi sarışın olan, yani doğuştan sarışın, cilt rengi açık renkte olan kişilerde biraz bu B tonlarından gitmek durumunda kalıyoruz. Ama hani bunu A tonunda ya da farklı bir tonda tercih ettiğimiz zaman bir kontrast oluşuyor ve orada bir şey sırıtıyor. Evet, aynı beyazmış gibi görünse de orada başka bir çiğlik, bir yapaylık ortaya çıkıyor. Biraz bunlara dikkat ediyoruz aslında ama son yıllarda gerçekten Hollywood beyazı o kadar çok arttı ki neredeyse tek tip onları yapmaya döndü gibi bir şey oldu. Ama oralarda bile hani hafif tonları, o sarı, böyle hafif gri dediğimiz hani cildine uygun tonları atmaya çalışıyoruz. İşte biz de orada kendimize göre değil de biz bir resim gösterip halk olarak da, yani insanlar böyle resim gösterip ben bu rengi istiyorum veya bu şekli istiyorum demeyi de sevdiğimiz için maalesef Evet. kendimize uygunu yakalayamıyoruz orada. Evet, orada çünkü onun cilt rengi değil, hani oradaki fotoğraftaki cilt rengi değil, o kişinin cilt rengi, saç rengi.
Yani bu şeylerde de çok oluyor. Saçlarda, boyalı saçlarda da oluyor. Bazen cilt rengiyle kontrast, yani hiç uyumlu olmayan renkleri tercih edebiliyor insanlar. Yani ne kadar doğala yakın olursa, yani hani özümüze ne kadar yakın olursa ben o kadar iyi olduğu tarafta, iyi olduğunu Haklısınız düşünüyorum. hocam, doğru. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü program konumuz diş hekimi Zuhal Oygur idi. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.